Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Sarı renginde. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, gösterişli bir model oldu. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız bu şekilde. Arka kısımları, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler arka bölümleri fazla yapabilir, şu bölümleri. Küçük yapmak isteyenler de benden daha az yapabilir. Zaten örerken sizlere gerekli hatırlatmaları da yapacağım. Hanımlar, ben patiğimizin şu arka bölümünü yaparken ilmekler tek şişle kasma yaptığı için bir tane daha şöyle yedek şiş kullandım. Dileyen burada 2 şiş misinalı şiş de kullanabilir. Hemen patiğimize başlayalım. Bilek bölümünden başlayacağım hanımlar patiğime. 12 ilmek olarak öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen kenarımıza bir düğüm atacağım. Bu bilek tarafında hanımlar haroşa yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa örüyorum. Sonuncuyu da haroşa ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi ön yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Arka yüzde de düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş. Bu bölümde 3 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 diş haroşa olacak şekilde bu bölümü ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Patiğimizin şu yanlarında 5'er ilmek haroşamız var. Haroşalarımızdan hemen sonra ve hemen önce artırmalarımızı yapacağız. Şu kenar ilmeğim 1. Bu ilk 5 ilmeğim haroşa. 2, 3, 4, 5. Haroşalarımı düz ördüm. Hemen buraya bir artırma yapacağım. İpimi şöyle parmağıma dolayarak buraya bir ilmek artırdım. Ortaya 2 ilmek düz örüyorum. Bakın burada da son 5 ilmeğim kaldı. Bu da haroşa. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Haroşalarımdan önce. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde artırma yapmayacağım. Yine kenardaki 5 ilmek haroşamı düz örüyorum. Şimdi hanımlar buradaki artırdığım ilmeğimi de düz öreceğim. Ortadaki 2 ilmeğim vardı ön yüzde düz ördüğüm. Bu 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bu modelimizde hanımlar arka yüzde birinci sıramız oluyor. Çünkü bu modelimizi arka yüzde başlıyoruz. 6 sıradan oluşan bir model. Arka yüzde modelin ilk sırası, şu 2 ilmeğe model kuracağız. Modelin birinci sırası. Tekrar artırdığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 haroşamı yine düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Hanımlar, modelimiz 2 düz 2 ters ilmek üzerine kuruluyor. Artırdığımız ilmekleri 2 düz 2 ters olacak şekilde denk gelişine göre öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5 haroşamı ördüm. Tekrardan artırmamı yapıyorum. Önündeki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Buradaki ilmeği gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın ortada bir iki düz ilmeğim var. Modelde ikinci sıramız. İlkini düz örüyorum. Artırma yaptım. İpimi şişime doladım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Modelin ikinci sırası da böyle. Şimdi yapacağımız işlem şu. Hemen yanına bir ilmek tersimi ters ördüm. Son 5 ilmeğim var. Artırmamı yapıyorum yine. Kalan 5 ilmeğimi haroşa yani düz örüyorum. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. 5 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. Bu defa artırdığım ilmeğimi yine düz öreceğim. Yanında bir tane daha düzüm var. Ortada bu defa 3 ilmeğimiz var hanımlar. Hani artırma yaparak örmüştük 2 düz ilmeği. Bu 3 ilmeği ters örüyorum. Modelde de 3. sıramız bu. Bakın 3. sırada 3'ünü de ters ördüm. Yanındaki bir ilmeği ve artırdığım ilmeği de düz ördüm. 2 düz ilmek ördüm. Kalan 5 haroşamı da düz örüyorum. Geri döndüm, ön yüzdeyim hanımlar. Tekrar kenara 5 ilmek haroşamı düz örüyorum. 4,
5. Artırmamı yaptım. Öndeki 2 ters ilmeğimi yine ters ördüm. Modelde de 4. sıramız. Bu 4. sıramızda da hanımlar bu 3 ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Yanındaki 2 tersimi ters ördüm. Artık bundan sonraki artıracağımız ilmekler ön yüze düz ilmek olarak düşecek. Bakın 2 ters, 2 düz öyle devam edecek. Tekrardan buraya da artırmamı yapıyorum. Yeniden kalan 5 haroşamı düz olarak örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzde, arka yüzdeyim. Kenar 5 haroşa ilmeğimi örüyorum. Bakın bu defa artırdığım ilmeğim, önde 2 düz ilmek var. Bakın şurada arka yüzden bakıyoruz. Bu defa ters öreceğim artırdığım ilmeğimi. Şöyle ters ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizde 5. sıramız. Bu model yaptığımız 3 ilmeğimizi ters örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Bakın artırdığım ilmeğimi ters öreceğim. 5 haroşamı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Modelimizde 6. ve sonuncu sıramızda yapacağız. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek haroşamı düz örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Bu defa burada önde bir düz ilmek var. Bir düz ilmeğimi örüyorum. Bakın 2 ters. Burada 2 ters. Şu artırdığımız ilmekte ön yüze düz düşecek. Arka yüzde ters öreceğiz yani. Burada şimdi modelimizi hanımlar kuracağız. Bakın tekrardan burada hanımlar 2 ilmeğimiz vardı. Artırma yaptık. 3 ilmek olmuştu. Şimdi tekrar 2 ilmek kalacak. Şu 3. ilmeğimi alıyorum. Bu ilk 2 ilmek ile yer değiştiriyorum. Şöyle bu 3. ilmek önden gelecek şekilde. Diğer ikili ilmek de arkada olacak şekilde yer değiştirdim. Tekli ilmeğimi tek başına düz olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği de ikisini bir kestim. Modelimizin 6. sırası böyle. Tekrar burada 2 ilmek kaldı. 2 tersimi örüyorum. Yanına 1 ilmek düzümü ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 5 ilmeğim düz olarak örülüyor. Hanımlar şöyle model üzerinde göstereyim. Model 2 düz ilmek üzerine kuruluyor. Model aralarında 2'şer tane ters ilmeğimiz var. Artırdığımız ilmekleri de 2 ters 2 düz olacak şekilde böyle örüp gidiyoruz. Şimdi ön yüzde 6 sıradan oluşan modeli bitirdik. Şimdi modelde arka yüzde 2. sıradayız hanımlar. Modelde arka yüzde yine ilk sıradayız. 2. 6 sıradan oluşan modeli başlayacağız. Öncelikle buraya 5 ilmek haroşamı düz ördüm. Hemen yanına 2 tane ters öreceğim bu defa. Bakın 2 ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek, bakın artırdığım ilmek de ters denk geldi. 2 ilmek ters örüyorum. 5 haroşa ilmeğim düz. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelde 2. sıramızı yapacağız. Bu defa 3 tane model kuracağız şundan. Bakın 1, 2, 3. İlk başta bir tek model kurmuştuk. Şimdi 3 model olacak. Kenar ilmeğimi aldım. 5 ilmek haroşamı öreceğim. 3, 4, 5. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bakın hanımlar burada 2 ilmek düz var. 2 düz ilmeğe modelimizi yapacağız. Bir düz örüyorum. Modelde 2. sıramız ön yüzde. Artırdım. 2. düz ilmeği de düz olarak örüyorum. Aralardaki 2 tersimiz hep ters örülüyor ön yüzde. Tekrar diğer modeli yapacağım. Bakın 2 düz ilmeğim var. İlkini ördüm, artırdım. 2. düz ilmeğimi de örüyorum. Araya yine 2 tane tersimi ördüm. Bakın burada 2 düz ilmeğim oldu. İlkini örüyorum, artırıyorum. 2. düz ilmeğimi de ördüm. Son 5 haroşam kaldı. Buraya da artırmamı yapıyorum. Bakın artırdığım ilmek ön yüze ters düşecek artık. Kalan 5 haroşamı düz örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzde yine 5 haroşamı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu defa ön yüze ters düşmesi için hanımlar bu ilmeğin arka yüzde bu ilmeğimi düz örüyorum. Bakın artırdığım ilmeğimi düz ördüm. Ön yüze ters düştüm. Bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. Modelimizde hanımlar böyle arkada 3. sıramız. 2 düz, 3 ters ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz, 3 ilmek ters. Artırdığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 5 haroşam düz örülüyor hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. 5 haroşamı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan artırmamı yapıyorum. Yanında bir tersim var, ters ördüm.
Şimdi modelimizde 4. sıramız. Bu sıramızda ilmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum. 3 düz, 2 ters. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Yanında bir tane tersim var. Bakın son 5 ilmek kaldı. Bunu da yine artırma yapıyorum buraya. Kalan 5 ilmeğimi de haroşa ördüm. Şimdi geri döndüm. Tekrar arka yüzdeyiz. Modelimizde 5. sıramızı yapacağız. Arka yüzde yine 5 haroşamı düz örüyorum. Hanımlar, artırdığım ilmeğimi de düz öreceğim. Ön yüze ters düşecek. Yanında ikinci ilmeğimi de düz ördüm. Burada 3 ters. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyorum ilmekleri. 2 düz. 3 ters. 2 düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 5 haroşamı örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzde modelde 6. ve sonuncu sıramızı oluşturacağız. Artırmalar yine devam edecek. 5 haroşamı öreceğim. Bakın hemen artırmamı yapıyorum. Önde 2 ters ilmeğim var. 2 tersimi ters ördüm. Şimdi tekrar modelimizi şekillendireceğiz. Bu 3 düz ilmeğim var. 3. düz ilmek önden gelecek şekilde, ilk 2 düz ilmek arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce bu ilk ilmeğimi tek başına düz örüyorum. Arkadaki ikili ilmeğin ikisini bir kestim. Böylece ilmek sayıları tekrar eski haline döndü. Bakın 2 düz oldu burada. Araya 2 ters örüyorum. Yeniden diğer modeli de yapacağım. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmek ile yer değiştirdim. Önce bu düz ilmeğimi tek başına örüyorum. Ardından ikili ilmeğimin ikisini bir kestim. Arada 2 tersim var. 3. modelimi de aynı şekil yapıyorum hanımlar. Şöyle ilmekleri yer değiştirerek. Bakın 3. modelimi de kurdum. Şeklimiz birazcık ortaya çıktı. Zaten ördükçe kendini gösteriyor. Hemen yanında 2 ilmek tersim var. Ters örüyorum. Artırmamı yapmayı unutmadım. Kalan 5 ilmeğim düz olarak örülüyor. Arka yüzde hanımlar tekrardan şu modelimizin ilk sırasına başlayacağız. Her 6 sırada bir model bu şekilde kendini tekrar edecek. Bakın şöyle modelimizi az da olsa birazcık kendini göstermeye başladı modelimiz. Tekrar arka yüze döndük. Hanımlar, arka yüzde yine 5 haroşamı örüyorum. Bakın artırdığım ilmek bu defa hemen artırdığım ilmeğin önünde 2 düz ilmek var. Bu defa ters örülecek bu. Bunu ters örüyorum. Bu da ön yüze düz düşüyor. Yanındaki 2 düz ilmeğimi ördüm. Şimdi modelde 1. sıramız hanımlar, arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Artırdığım ilmeğim ters denk geldi. Ters örüyorum. 5 haroşam düz olarak örülüyor. Ön yüzde hanımlar dediğim gibi artırdığımız ilmekler 2 ters 2 düz olarak ilerliyor. Buralarda 2 düz ilmek olunca buralara tekrardan model artış gösteriyor. Hani bir modelimiz vardı, 3 model oldu. Bu yanlarda ikişer tane düz olduktan sonra buraya 5 model yapacağız. Sağa ve sola birer tane daha model yapacağız. İlmek sayıları arttıkça model de artıyor. Tekrardan ön yüzde 5 haroşamı ördüm. Yine artırmamı yapıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. 2 tersimi ters örüyorum. Modelimde ön yüzde 2. sıradayız. 2 düz ilmeğim var. İlkini ördüm, artırdım. İkinciyi de örüyorum. 2 ters örüyorum hemen yanına. Tekrar ikinci modeli kuracağım. Artırdım. Bir düz ördüm, artırdım. İkinci düz ilmeği ördüm. Bu defa da yine bakın yanlarda ikişer ilmek tamamlanmadığı için bu sıra tamamlandı. Hatta artırma yaptık. Yine 3 tane model kuruyoruz buraya. Tekrar aradaki 2 tersimi ördüm. 3. modelimi yapıyorum. Bir düz ördüm, artırdım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. 2 tersimi örüyorum. Hemen yanına bir düz ilmek ördüm. Bakın ikinci düz ilmek. Bunu da artırıyorum. Ve kalan 5 ilmeğim haroşa. Geri döndüm, arka yüzde modelde 3. sıramızı yapacağız. Öncelikle 5 haroşamı örüyorum. Artırdığım ilmeğimi şu anda bakın ters denk geliyor. Ön yüze düz düşecek çünkü. Artırdığımı ters ördüm. Yanındaki ikinci ilmeği de ters ördüm. Yine ilmeklerimi bakın. 2 düz.
Bu defa buraya 3 ilmek ters. 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters. 2 düz. Burada artırdığım ilmeği de ters ördüm. 2 ters ördüm ve kalan 5 haroşam düz. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde 4. sıramızı yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Artırmalara da devam edeceğiz. 5 haroşamı ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördük. Artık bir sonraki modeli bu 2 düz ilmeği de kuracağız hanımlar. Tekrar modelde 4. sıramız 2 ters, ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz. 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 düz. 2 ters. Hemen burada 2 ilmek düzümü ördüm. Bakın 5 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 5 ilmeğim haroşa. Bu şekilde. Arka yüzde hanımlar modelimizde 5. sıramızı yapacağız. Yine kenardaki 5 haroşamızı örüyoruz öncelikle. 3, 4, 5. Bakın artırdığım ilmeğin önündeki 2 ilmeğe bakıyorum. Bunlar ters görünüyor. Şu an arka yüzdeyiz. Demek ki bunu bu defa düz öreceğim. Artırdığım ilmeği düz ördüm. 2 ters. 2 düz. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum 5. sıram yine modelimde. 3 tane tersimi ters ördüm. 2 düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. Tekrar hemen yanına 2 ilmek tersimi ördüm. Artırdığım ilmeğim düz denk geldiği için düz örüyorum. Kalan 5 haroşam da yine düz örülüyor. Ön yüzde hanımlar modelimizde 6. sıramızı yapacağız. Artırmalar da devam ediyor yine. Kenar ilmeğimi aldım. 5 haroşamı örüyorum öncelikle. Tekrar artırmamı yaptım. Yanındaki bir tersimi ters örüyorum. 2 düz ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan 2 tersimi ördüm. Şimdi modeli şekillendireceğiz. 3. ilmeğim ile ilk ikili ilmeğimi yine yer değiştiriyorum. Şöyle. Önce tekli ilmeğimi tek başına ördüm. İkili ilmeğimin de ikisini keserek örüyorum. Arada 2 tersim var. Yine aynı şekil modelimizi şekillendiriyorum. Hani artırma yapmıştık. Modelin 2. sırasında artırdığımız ilmeği tekrar son sıramızda topluyoruz. Model ilmek sayısı eski haline dönüyor. 3. modelimi de yapıyorum yine. Bir nevi burgu işlemi. İkili ilmeğimi keserek ördüm. 2 tersimi örüyorum. Hemen yanında 2 düzüm var. Bir ters. Son 5 ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum. Ve kalan 5 ilmeğim düz haroşa örülüyor. Bu şekilde hanımlar. Bakın şeklimiz daha da belirginleşti. Buraya 3 tane model oluşturduk şimdi. Evet, tekrar arka yüze dönüyoruz hanımlar. Yeniden modelde 1. sıramız, arka yüzde bir diğer modeli başlatacağız. Kafanız karışmasın diye bu sırayı da göstereyim size. Öncelikle arka yüzde 5 haroşamı örüyorum. Bu defa artırdığım ilmeğimi de bakın düz öreceğim. Hemen burada önünde bir düz ilmek var. Bunu da düz örüyorum. Burada 2 düz ilmek oldu. 2 ters. 2 düz. Artık artırdığımız ilmekleri nasıl öreceğimizi anlamışsınızdır hanımlar. 2 ters 2 düz akışına göre devam edeceğiz. 2 ters 2 düz. 2 ters 2 düz. 2 ters 2 düz. 2 ters 2 düz. Kalan 5 haroşam düz olarak örülüyor. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa 5 model kuracağız. Modelde 2. sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. 5 haroşamı örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Öndeki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Bakın buradaki 2 düz ilmeğim var. Buraya da model yapacağım. İlkini ördüm, artırdım. İkinciyi de düz ördüm. Araya 2 ters örüyorum. Diğer modelimi de yine aynı şekil yapıyorum. Bu 2. modelim. Araya 2 ters ördüm. 3. modelimi yapıyorum. İlkini ördüm, artırdım. 2. ilmeği de düz ördüm. Araya 2 ters ördüm. Şu 4. modelim. Araya 2 tane ters ördüm. Şu da 5. modelim. Tekrar araya 2 ters ördüm.
Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 5 ilmeğim düz olarak örülüyor. Bu defa hanımlar gördüğünüz gibi buraya 5 ilmek 5 model yaptık. Burada yanlarda arttırdığımız ilmekler 2 düz oldukça buraya 7 model yapacağız. 9 model yapacağız. Bu şekilde model sayısı artacak. Ön yüzde modelin ikinci sırasını yaptık. Arka yüzde üçüncü sırası. Ön yüzde 4. Arkada 5. Önde 6 sıra olacak. Sonra bir diğer modele başlayacağız. Her 6 sırada bir aynı modeli tekrar edeceğiz hanımlar. Şimdi ben bu patiğimi ne kadar yaptım hemen söyleyeyim. Şu şişimde toplamda 50 ilmeğim olana kadar yaptım. Şu an kaç ilmeğimiz olmuş sayalım. Bakın 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38 ilmeğim olana kadar bu şekilde artırmamı yapmışım. Dediğim gibi toplamda 50 ilmeğim olana kadar ben bu artırma işlemine ve modelime devam edeceğim. Şimdi hep birlikte şişimizde 50 ilmeğimiz olana kadar hem artırmalarımızı yapalım hem de aynı şekilde yani bu şekilde modelimizi kuralım. Gelelim hanımlar. Pardon yanlış söyledim hemen düzelteceğim geç olmadan hanımlar 50 ilmek olana kadar artıracağız fakat modelimizi kurarken ortalara birer tane artırma yapmıştık ya hanımlar bakın şuralarda birer tane artırma var. Biz bunları normal ilmek olarak saymıyoruz. Modelin 6. sırasını yaparken bu artırdığımız ilmekleri geri topluyorduk. En son modelimizin 6. sırasında buralarda 3 ilmek olmuştu. 2 ilmek olması gerekirken artırmadan dolayı. Buraları 2 ilmek olarak sayacağız hanımlar. 3 ilmek olarak değil. Özellikle bunu da hatırlatayım geç olmadan. Bu yüzden hemen geri döndüm. Tekrar arka yüzde ilmekleri örerken az önce fark ettim. Hemen geri dönüş yapmak istedim. Buraları 3'er ilmek olarak değil de 2'şer ilmek olarak sayacağız. Yani daha mantıklı düşünürsek bu modelin 6. sırasını bitirdikten sonra ilmekleri sayacağız. O şekilde 50 ilmek olması gerekiyor. Hani bu şekilde sayınca tabii ki de ilmek sayısı fazla çıkar. 50 ilmek çabuk dolar. Hani bu şekilde değil hatalı olur. Dediğim gibi az modelin 6. sırasını yaptıktan sonra ilmekler burada 2 kaldıktan sonra sayalım. O şekilde 50 ilmek olana kadar artıralım. Sonrasında buluşalım. Evet hanımlar 50 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi de bu şekilde kurdum geldim. En son ön yüzde 6. sırada modelimizi bitirmiştik. Arka yüzde tekrar ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Düzleri düz, tersleri ters. Ön yüze geldim bu şekilde. Şimdi öncelikle hanımlar tabanımızı yapacağız. Öncesinde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz bu şekilde. Hepsini düz öreceğiz hanımlar. Hepsi düz örülecek. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Geri dönüyorum arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bu defa da ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Hanımlar hepsini ters olarak örelim gelelim. Evet ilmeklerimin tamamını ters ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Şu taban kesimimizi yapacağız. Tabanımızı 14 ilmek olarak öreceğiz hanımlar. Şişimizde 50 ilmeğimiz var. 14 ilmek tabana ayırınca geriye 36 ilmek kalıyor. 36 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 18'er ilmeğimiz düşüyor. Öncelikle buradaki 18 ilmeğimizi öreceğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeğimi ördüm. Şimdi tabanımız 14 ilmek demiştim. Yapacağımız işlem şu. 13 ilmek öreceğiz. 14. de kesim yapacağız. Şimdi tekrardan sayarak gidiyorum. 13 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. 14. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu tarafta hanımlar ilmek kestiğimiz için 17 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Taban bölümünde önde düz arkada ters örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi tekrar 13 ilmek ters öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini tersten kesiyorum. Arka yüzde tersten kesim yapıyoruz.
Tekrar geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi aldım. 13 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi aldım. Ters örgü yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte arka yüzde olduğum için yandan da bir ilmek alıp ikisini tersten kesiyorum. Tabanımız 14 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. 13 ilmek örüyoruz. 14'te kesim yapıyoruz. Ön yüzdeysek eğer düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzdeysek de tersten kesim yapıyoruz. Biz bu kesme işlemine sağ ve soldaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Sadece kesim sonunda ortada tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Bu şekilde hanımlar tabanımızı yanlardaki ilmekler bitene kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı 14 ilmek olarak bu şekilde ördüm geldim. Şimdi patiğimizin bu arka bölümüne geçeceğiz. Şu kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Ben ipimi hiç kesmeyeceğim. Şöyle uzatarak buraya getiriyorum. Arkada bu ipimi biraz gevşek bırakacağım. Çünkü uzun uzadıya kalmasın diye bu ipin altından üstünden girerek ilmekler çıkaracağım. Bakın arkada şöyle göstereyim. Gevşek bir şekilde ipimi bıraktım. Şu ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek hemen şuradan ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Bakın şu alttan ipin uzattığım ipin bir altından bir üstünden giriyorum ki hanımlar burada ip arkada uzun uzadıya görünmesin diye. Buradan bu şekilde ilmekler çıkartmaya devam edeceğim. 5 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 6, 7, 8, yine ipin altından giriyorum. 9, 10, 11, 12. Bakın arkada ip görüntüsü oluşmuyor bu şekilde. Devam ediyorum. Şu 13. ilmeğim. 14. Şu 15. ilmeğim. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 ilmek buradan çıkarttık hanımlar. Kenardan 22 ilmek çıkarttım. Tabanımda 14 ilmeğim vardı. Şimdi bu 14 ilmeğin ilk 7'sini düz olarak öreceğim. Bu 14 ilmeği iki şişe paylaştıracağım. İlmekler burada sıkışık olacağı için videonun başında dediğim gibi yedek şişimi burada kullanacağım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi kalan 7 ilmeği de diğer şişimle öreceğim. Tabandaki 14 ilmeği 7'şer 7'şer paylaştırıyoruz. Evet. Şimdi de bu kenardan hanımlar 22 ilmek çıkaracağız. Şu uca gelene kadar. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. 2 oldu. 3, 4, 5. Şu uca kadar 22 ilmek çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, şu uca kadar yine 22 ilmeğimi çıkarttım. 22 ilmek burada, 7 ilmek de burada, 29 ilmek, 29 ilmek de burada. Şişimizde toplam 58 ilmeğimiz oldu. Artık patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız hanımlar. Bilek kenarlarına ben 5'er ilmek haroşa ördüm. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek haroşam düz örülüyor. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşamı düz ördüm. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Artık patiğimizin arkasına geçtik hanımlar. Bu bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 5'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Evet. Bu ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Yine burada da ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ta ki son 5 ilmeğim kalana kadar son 5 ilmeğim haroşa onları düz öreceğim. Gördüğünüz üzere tek şişe olmayacaktı bu ilmekler. Bu nedenle bu bölümde yedek şiş kullandım. Misinalı şişlerle de yapılabilir. Bu ilmeklerimi örmeye devam ediyorum.
Son 5 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 5 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa, haroşalarımı düz örüyorum. Böylece kenarımızda bir diş haroşamız oluştu. Bakın şurada bir diş, şurada bir diş. Burada haroşaları örmeye devam edeceğiz. Hanımlar burası böyle sıkışık kalmıyor. Ördükçe bu bölüm açıldıkça gevşiyor yani. Yine 5 ilmek haroşamı tekrar düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de diğer uca gelene kadar bu şekilde düz öreceğim. Sonra geri döneceğiz. Arka yüzde bu ilmekleri ters öreceğiz. Dediğim gibi yanlardaki 5'er tane haroşamız var. Haroşalar haroşa olarak örülecek. Diğer uca kadar gideceğiz, geri döneceğiz, gideceğiz, geri döneceğiz. Arka bölümde yapacağımız işlem bundan ibaret. Bakın ilk şişteki ilmeklerimi yine ördüm. Diğer şişe geçeceğiz. Buradaki ilmekleri de yine düz öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Tekrar arka yüzde bir önceki sırada yaptığımız gibi ilk 5 haroşamızı düz öreceğiz. Diğerlerini ters olarak öreceğiz hanımlar. Diğer şu uca kadar gideceğiz, döneceğiz. Böyle arka bölüm devam edecek. Burada bir diş haroşam oldu. Hanımlar ben patiğimin şu arka bölümüne toplamda 18 sıra haroşa ördüm. Şurada haroşa dişlerini sayacak olursak 18 sıra haroşam var. Sizler büyük ya da küçük yapmak isteyebilirsiniz hanımlar. Patiğinizi ayağınıza ölçün. Bakın birkaç sıra ördükten sonra zaten şu bölüm genişleyecektir. Patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar. Şu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız dilerseniz 36 yapın, dilerseniz 40 numara yapın. Ölçüyü arka bölüme göre aldığınız anda patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm. Burada 18 sıra haroşam var. Bu aşamada hanımlar topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol kenara 25 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde bu 5 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülüyor. 5 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 5 haroşamı örmüştüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmeğimi ördüm. 25. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İlk kesimi yaptım. Zaten buraya da 25 ilmek ayırmıştık. Burada da 25. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için ortada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters örüyorum hanımlar. Sadece kenardaki son 5 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. İlmeklerimi gördüğünüz üzere ters olarak örüyorum. Son 5 ilmeğime geldim. Bunu haroşa yani düz örüyorum. Evet, tekrar geri döndük, ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani İlk 24 ilmeğimizi öreceğiz. 25. de kesimi yapacağız. 5 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25. de öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi de yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi 6 ilmek kaldı. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yeniden 24 örüp 25'te kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim gelelim. Evet, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm geldim. İlk başta buraya 25 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağda da 25 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Devamında şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip
tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. En son şuraya bir zincir atıyorum. Şöyle bakın, düzelttim. Patiğimizin topuğu bu şekilde. Bir de tek sıradan oluşan bir kenar tığlaması yaptım. Hemen nasıl yaptığımı da göstereceğim. Patiğimizin boğaz kısmı daha böyle sıkı toplu olsun diye, ayakta dursun diye. Öncelikle hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturuyorum. Bu kirpiği sabitlerken sıradaki kenar ilmek yeri değil, atlıyorum. Bir sonrakine batarak kirpiği sabitledim. Şimdi yenisini yapacağız. Sık iğne yaparken atlamıyoruz. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak önce sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyorum ve kirpiğimi sabitlerken sıradaki değil, bir sonraki kenar ilmek yerine batıyorum. Tekrar üçüncüsünü yapalım. Sıradaki kenar ilmek yerine batıp sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturdum ve bunu sabitlemek için de sıradaki kenar ilmek yeri değil, bir sonrakine batarak bunu sabitliyorum. Bu şekilde yapacağız. Şimdi patiğimizin bu çevresini şu ilk başladığımız yere kadar yapalım, gelelim. Evet, kenar tığlamamı tamamladım hanımlar, bu şekilde. Yine buraya 2 tane zincir çekiyorum ve artık ipimizi de kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Hiç ipimizi kırmadan başladığımız gibi aynı ip ile patiği bitirdik hanımlar. Şöyle tekrar zincir tekniğiyle ipimin ucunu düğümleyerek arka ilmek aralarına bu şekilde ipimizin ucunu gizliyorum. Evet, patiğimizi bitirdik. Hanımlar, görüntü itibariyle bakın, patiğimiz şöyle. Gayet şık, güzel bir model. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir model oldu hanımlar. Dilediğiniz her renge yakışır. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ben bu defa sarı tercih etmek istedim. Bu şekilde hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu. Bakın. Hemen şöyle göstereyim. Diğer tarafımız. Üst bölümü. Tabanımız. Gayet kullanışlı, dikişsiz olması itibariyle de çok rahat bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.